Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz çilek örgü modeli. Kullanılması gereken alanlarda bebek battaniyelerde, çanta modellerinde ve bebek yeleklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü. Modelin ön yüzü ve arka yüzü bu şekilde. Bunun için 2 tane ip ve 3 numaralı tığ kullanıyorum arkadaşlar. Eliniz çok sıkıysa 3,5 numaralı tığ da tercih edebilirsiniz. Modelimiz 4'ün katları artı 3 tane ilmekten oluşuyor. İlmeklerinizin 4'ün katları olarak ayarlayın. En sonunda 3 tane ilmek eklemesi yapın. Sıkılaştırma zincirimi yaptım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 şeklinde zincirlerinizi çekin. Yaptığımız zincirlerden birer tane ilmek çıkartıyoruz. İlk zincirimin ilmeği zaten şişimin üstünde. Sıradaki zincirden bir ilmek. Sıradaki zincirden bir ilmek. Sıradaki zincirden bir ilmek. Bütün ilmeklerimde, bütün zincirlerimde aynı şekilde ilmek alıyorum. Geri gelirken bütün ilmeklerimi çift çekiyorum. En baştaki dahil. İki ilmek kaldığında ip değişimi yapacağım. Baştaki ilmeğim şişimin üstünde. İkinci sıradaki ilmeğimi aldım. Üçüncü sıradaki ilmeğimi aldım. Kenarda 3 tane ilmek yaptım. Şimdi buraya model yapacağım. Dördüncü ilmeğime model kuruyorum. Başına bir doladım. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Yarım trabzan yaptım. Yine başına doladım. Aynı yuvaya batıyorum. Yarım trabzan yaptım. Başına doladım. Aynı yuvaya batıyorum. Yarım trabzan yaptım. 5 defa tekrar edelim bunu. Beş defa tekrar ettim. Sıradaki yuvadan yine bir ilmek aldım. 2 3 tane ara ilmeği ördüm. Dördüncü ilmeğime aynı işlemi tekrar ediyorum. Aynı yuva içinde 5 tane yarım trabzan yapalım.
3 tane ara ilmeği örüyorum. 4. yuvaya tekrar 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Üç tane ara ilmeklerimi yaptım. Dördüncüye tekrar 5 tane yarım trabzan. Son olarak 3 tane kenar ilmeğim var. İkisini normal ördüm. Son ilmeğimi iki katından aldım, ördüm. Geri gelirken bütün ilmeklerimi çift olarak çekiyorum yine. Çift, çift. Sıra sonuna kadar aynı şekilde son 2 tane ilmeğim kaldı. İpimi değiştiriyorum yine. Son 2 ilmek kaldı. Burada hardal sarısı ipimi aldım. İkisinin içinden geçtim. Modelimiz bakın bu şekilde. Kıvır kıvır. Bu sırada modelimizi topluyoruz. Kenarda 3 tane ilmeğimiz var. Birincisi zaten şişimin üzerinde. Hemen ikinci sırada ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmeğimi aldım. Şimdi burada 5 tane ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ilmeğimizin içinden alıyoruz. Üstten değil, şöyle arka taraftan çıkacak şekilde. Bakın. Şuraya batıyorum. Aradan arkaya girdi. Bir tane ördüm. Sıradakini aynı şekilde. 2 tane ördüm. Sıradakini aynı şekilde 3 tane ördüm. Sıradaki aynı şekilde 4. Sıradaki aynı şekilde 5 tane oldu. Şimdi bu 5 taneyi birlikte çekiyorum. 5'ini birlikte çektim. Bir tane zincir yaptım. Arada 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 tane ilmeğimi normal ördüm. Tekrar çilek olan kısma geldik. Çileğimizi yaparken 5 tane ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5 taneyi aldım. Bu 5 tane ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Kapattım. Tekrar sıradaki 3 tane ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar 5 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5.
5 taneyi birlikte çekiyorum. Tek seferde kapattım. Bir zincir yaptım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi ördüm. Yine modeli kuruyoruz. 1 2 3 4 5 tane oldu. 5'ini birlikte çektim. Kapattım. 2 tane ilmeğimi normal ördüm. Kenar ilmeğimi 2 katından ördüm. Model böyle. Birinci tekrarımız tamamlandı. Şimdi aynı işlemle geri geliyoruz. 2 2 2 Sıra sonuna kadar 2 2 aldım. Son 2 tane kaldığında krem ipime geçiyorum tekrar. İpimi aldım. Modeli tekrar ediyoruz ama ilmeklerin yerlerini kaydırıyoruz. Şimdi aradaki 3 tane ilmeğimiz vardı. Ortadaki ilmeğe, ortadaki ilmeğe, ortadaki ilmeğe model kuruyoruz. Birinci sırada 4 tane çileğimiz varken ikinci sırada 3 tane çileğe düşürüyoruz. Bir sonraki sıraya tekrar 4 taneye yükseltiyoruz. Aynı şekilde yapıyoruz yine. Girişte 1 5 tane ilmeklerimi ördüm. Ortadaki ilmek bu. Başına sarıyorum. Ortadaki ilmeğe 5 tane yarım trabzan. Toplamda 5 tane yaptım. Sıradaki ilmeğimi 1, çileğin üzerindeki 2, yanındaki 3 tane ördüm tekrar. Ortadaki ilmeğim yine model çeviriyorum. Beş tane yarım trabzan yaptım. Aradaki 3 tane örüyorum. 1 2 3. Yine ortadaki ilmeğimi çilek yapıyorum. 5 tane yarım trabzan. Kenarda 5 tane ilmeğimi normal örgü olarak örüyorum. Yine geri geliyorum. Bütün ilmeklerimi çift alıyorum. Renk değişimi yapacağım yine. Beş tane ilmeğimi normal örgü olarak ördüm. Kenardaki 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi çileğimizi kapatıyoruz. Çileğimizi kapatırken ilmeğin içinden şöyle arka tarafa çıkıp 1 2 3
4, 5. 5 taneyi birlikte kapattım. Bir tane sık zincir. Aradaki 3 tane ilmeğim 1, 2, 3. Çileği kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini birlikte kapattım. Bir sık zincir yaptım. Tekrar aradaki 3 ilmeğim 1, 2, 3. Modeli kapatıyorum yine. Beşini birlikte kapattım. Bir zincir. Sıradaki 5 tane ilmeğimi normal ördüm. Kenar ilmeğimizi her zaman çift örüyoruz. Kenarımız düzgün dursun diye. 2, 2, 2. Sıra sonuna kadar gelelim. Son 2 ilmek kaldı. Renk değişimini yaptım. Birinci modelimizi tekrar ediyoruz yine. 3 tane ilmeğimi normal ördüm. Birinci modelin tekrarı. Başına sardım. 4. ilmeğimin içine 5 tane yarım trabzan. Beş tane yaptım. Sıradaki 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Başına sardım. Ortadaki ilmeğim tekrar 5 tane yarım trabzan. 2, 3, 4, 5. Aradaki 3 taneyi ördüm. Sıradaki ilmeğimi tekrar çilek yapıyoruz. 5 tane yarım trabzan. Eğer ki bu modeli bebek battaniyesinde kullanmak isterseniz misinalı tunus şişleri var. Onlardan kullanın, işiniz daha rahat olacaktır. Küçük şiş aldığımızda modelimiz çilek kurduğumuz sırada çoğaldığı için, ilmeklerimiz çoğaldığı için örmekten çok zorlanabilirsiniz. Misinalı şiş aldığınızda işiniz çok daha kolay olur. Kenardaki 3 tane ilmeğim, ikisini normal ördüm. Kenar ilmeğimi iki tarafından aldım. Tekrar hepsini 2, 2, 2 olarak kapatalım. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. İp değiştirdim. Tekrar bakın arkadaşlar, çileklerimizi topluyoruz. 3 tane kenar ilmeğim normal ördüm. Çileği toplarken 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini birlikte kapattım. Bir sık zincir çektim. Sıradaki 3 taneyi normal ördüm. Çileği kapatırken yine aynı şekilde 5'ini topluyoruz ve 5'ini birlikte kapattık. Bir zincir. Tekrar aradaki 3 tane ilmeğimi ördüm. Çileğimi toplarken yine tek tek alıyorum. 5'ini birlikte kapatıyorum. Tekrar aynı. Çileğimi kapatırken tek tek alıyorum. 5'ini birlikte kapattım. Son 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. Model böyle arkadaşlar. Sürekli kendini tekrar ediyor. 2 2 alıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Kapatma işlemini de sizlere göstereceğim şimdi. Tunus işi ilmek kapatma.
Bütün tunus işlerinizi de aynı şekilde kapatabilirsiniz. Sıra sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar model dediğim gibi sürekli tekrar. Yine ikinci sıranın tekrarını yapacağız. 5 ilmek yapıp 6. ilmeğe model kuracağız. Daha sonra 3 4. model. 3 4. model ve sonunda 5 ilmek kırıyoruz. Siz kaç tane ilmek üzeri başlamışsanız giriş ve çıkışlarınız aynı şekilde olacak. Ara ilmekleriniz de yine aynı şekilde 3'er tane olacak arasında. Kapatma işlemini yapalım. Başına hiç dolamadan sıradaki ilmekten alıp kaydırma ile kaydım. Sıradaki ilmekten alıp kaydırma ile kaydım. Sıradaki ilmekten kaydırma ile kaydım. Bu işlemi yaparken elinizi çok sıkı veya çok gevşek tutmayın. Sıkı yaparsanız kasılır. Gevşek yaparsanız marollaşma olur. Bütün ilmeklerinizi aynı şekilde kapatıp modelimizi son veriyoruz. Son ilmeğime kadar geldim. Büyük parçada yapmış olduğum model böyle arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.